Olan artık ikinci yükseliş ana hedef bölgelerine doğru yukarı yönlü hareket edecektir. Ons altında hemen başlayalım. Ons altında artık bizler için 1941 dolar seviyesi önemli bir destek haline gelmiş durumda. Fed'in açıklamalarından sonra 1941'in artık yukarı yönlü takip edilmesi gereken önemli bir direncin kırılmasıyla birlikte 1941 önemli bir nokta haline gelmiş durumda. Ons altını takip eden Forex'te, Viyop'ta özellikle yatırımları olan sevgili dostlarımız bu noktaya dikkat edecekler. 1870 dolar hala bizim için önemli ve burası bir destek olarak çalışan bölge. Bu destek ve direncin yukarı yönlü kırılması arkadaşlar artık bizler için ons altın tarafında 2100 dolar seviyesine doğru yeni hedef bölgemizi başlatacak önemli bir gelişmedir. O yüzden 1941 gerçekten önemli bir seviye ve dikkatle ons altın tarafında 1941 dolar seviyesini sizlerle birlikte takip edeceğiz. Noktası olarak yükselişleri iyi tahmin ettik. Sizlerle birlikte güzel ilerliyoruz. Altın ve gümüş yatırımcısı için hala da yukarı yönlü seyrin devam ettiğini ve yukarı sert yükselişlerinde devam edeceğini buradan söyleyebiliriz sevgili dostlarım. Şimdi gram altın tarafına bakalım. Gram altında özellikle bizler için önemli kritik seviyeler hangi bölgelerden geçiyor? Bunları da sizlerle birlikte burada bulmaya çalışalım. Grafik üzerinde gram altın tarafına baktığımız zaman özellikle bizlerin 1145 seviyesi önemli olacağını belirtmiştik. Ve 1145 seviyesi gerçekten gram altında güzel çalışan bir destek oldu. O yüzden 1145 hala bizim için önemli bir destek bölgesi. Sizlerle birlikte takip edeceğimizde önemli bir bölge. Çünkü bu bölge bir yükseliş kanal hareketinin tekrardan tetiklenmesini bizler için sağlayacak olan bir bölge. 1170 kısa vade bizim gram altın tarafında sizlerin de takip ettiği ana hedef bölgemizdi. Ve bu kısa vade ana hedef bölgesi FED faiz artırım kararlarıyla birlikte yukarı yönlü bir kez daha kırılmış durumda. Şimdi 1170 kırıldı. Ne olacak? Tabii bu önemli bir soru. Artık bizler için burada yeni hedef bölgesi hangi seviye olacak gram altın tarafında? Sizlerle birlikte bu video içerisinde bunu da hemen neticeye kavuşturalım. Artık gram altında arkadaşlar yukarı yönlü hareket beklentimiz 1170 TL civarından 1207 TL civarına doğru sizlerle birlikte çekmiş durumdayız. 1207 TL gram altın takip eden sevgili dostlarımız için artık yeni ana hedef bölgemiz haline gelmiş durumda. O yüzden 1207'yi hemen üstte ana hedef bölgemiz olarak sizlerle birlikte işaretliyoruz. Onun altında 1170 bizler için bir destek konumunu almış durumda ve en önemli destek bölgemizde 1145 TL civarından geçen alan olacak. Stratejimiz 1145 üzerinde gram altının her kalışında artık yeni ana hedef bölgemiz olan 1207 Türk Lirası civarına doğru yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip etmek olacak. Gümüş tarafına hemen bakalım. Gümüş ons. Gümüş onsta son durum ne şekilde? Hemen bunu da bir değerlendirmeye alalım. Çünkü gümüşün onsunda da hareketler var. Özellikle gümüşün ons tarafında 4 saatlikte baktığımız zaman bir formasyon oluştuğunu görüyoruz. Buradaki bir çanak formasyonuyla birlikte arkadaşlar gümüşün ons tarafında da yukarı yönlü hareket beklentimiz sizlerle birlikte takipte kalacağımız önemli bir seviye olacak. O yüzden gümüşün onsuna da dikkat diyoruz. Gümüşün onsunu takip eden özellikle sevgili yatırımcı kardeşlerimiz için de yukarı yönlü hareketlerin devamı sert olacak. Gümüşün ons tarafında beklentimiz 24 dolar seviyesinin üzerindeki kapanışları takip edeceğiz. 24 dolar önemli bir seviye çünkü 24 doların üstüne gümüşün onsunun atması durumunda yukarı yönlü hareketler ilk etapta 24.78 civarına doğru gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketleri bizlere başlatacak. Şimdi sizlerle birlikte sıkı bir şekilde 24.78 civarından geçen direnç de takibimizde olacak. Çünkü 24.78 önemli bir direnç. Yakın zamanda bu direncin kırılacağı düşüncesi içerisindeyim. Ve bu direncin kırılması bizlerin sizlerle birlikte takip ettiği şurada bir formasyon oluşma ihtimali. Ve bu formasyonla birlikte 30 dolar seviyesine gidecek kapıyı gümüşün ons tarafında açacak önemli bir seviye. 23.48 bölgesi artık bizler için güzel bir destek konumuna gelmiş durumda. İlk etapta bu 25 dolar 24 dolar aralığını da yukarı yönlü kırdığımız zaman 30 dolar yükselişini gümüşün ons tarafında yakın zamanda takip edeceğiz. Merkez bankalarının da ısrarla biliyorsunuz altın ve gümüş rezervlerini arttırmasından kaynaklı gümüş tarafında da özellikle sanayide kullanım Çin ile birlikte artmaya devam ettiği için başladığı için de arkadaşlar
gümüş gram tarafı da gene şanslı yatırımcıların izlemesi gereken bir nokta olarak görüyorum. Gram gümüşte de FED öncesi 14 lira altı alım fırsatı demiştik. 1145 lira gram altında alım fırsatı demiştik. Ve burayı değerlendiren arkadaşlarımız bir gün içerisinde güzel kazançlar elde etmiş oldu. Evet, gram gümüş tarafında sizlerle birlikte 14.10 bizler için artık önemli bir destek halini almış durumda. 14 altında tutunamayan bir gram gümüş takip ediyoruz. Burada ilk hedefimiz 14.55 civarına doğru gram gümüşte yukarı yönlü hareketlerin devamı ve ana hedef bölgemiz olan 16 lira 40 kuruş civarına doğru da gram gümüşte yükselişlerin devam edeceği yönündeki beklentimiz netleşmiş durumda. Önümüzdeki FED engelini aşmış bir altın gümüş sizlerle birlikte takip ediyoruz ve bu sert yükselişlerin hafta içerisinde de devam edeceği yönündeki beklentilerim var. ABD'den altın ve gümüş yükselişlerinde engelleyici haberler gelse de güvenli bir liman olan altın ve gümüş tarafındaki yükseliş ana hedef bölgelerimize doğru devam edecek gibi görülüyor sevgili dostlarım. Evet, bir film şeridi gibi sizlerle birlikte grafikleri zaten izliyoruz. Gün gün takip ediyoruz. Beni takipte kalırsanız önünüzü daha net göreceğiniz yönündeki düşüncelerim mevcut. Piyasalara baktığımız zaman piyasaların karışmasının bir an meselesi olduğu da görülüyor. Kriz göstergelerine baktığımız zaman oldukça yukarılarda gözüken bir gösterge, kriz göstergeleri ve ayrıyetten sizlerle birlikte teknik analizde gördüğümüz gibi arkadaşlar dolar tehlikesi kapıda gözükmeye devam ediyor. Burada gördüğümüz formasyon bir bayrak formasyonu şeklinde algılanabilir. Peki bayrak formasyonuyla birlikte dolar kurunda yukarı yönlü hareketlerin teknik seviyelerde bize gösterdiği ölçü neresi olabilir? Sizlerle birlikte bunu da burada bulmaya çalışacağız. Özellikle dolar kurunu takip eden sevgili dostlarımız için takip ettiğimiz kritik seviyelerimiz var. Bu kritik seviyelerimizde de dolar kurunun muhtemelen düşüş senaryosu için hangi seviyelerin altında kapanış yapması gerektiğini burada sizlerle birlikte bulacağız. Fakat şu an itibariyle baktığımız zaman cari açık bizleri dolar kurunda Türkiye ekonomisi üzerinde oldukça zorlayan bir konu. Çünkü cari açığın fazla olması demek ülke ekonomisinin ve şirketlerin hala da dolara ihtiyacı olduğunu bizlere gösteriyor. Arz talep karşılığında gene dolar TL kuruna baktığınız zaman bu arz talep neticesinde dolar kurunda yukarı yönlü hareketin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca enflasyon ve reel kur arasında bir ikili kur oluşmuş durumda. Kapalı çarşı fiyatlarına baktığınız zaman ayrı bir fiyat, serbest kurlara baktığınız zaman ayrı bir fiyat, bankalar üzerinde baktığınız zaman ayrı bir fiyat dolar kurunda oluşmuş durumda. Tabii bir açıdan baktığınız zaman dolar kurunun baskılanması seçim dolayısıyla şu an itibariyle devam ediyor. 18.71 dolar kurunda önemli bir seviye. 18.71 seviyesinin üzerinde, çünkü dolar TL kuru kaldığı müddetçe yukarı yönlü atakların devam etmesi bizler için beklenebilir. Burada yapılacak en güzel strateji 18.71 üzerinde her kapanış dolar kurunda yukarı yönlü seviyenin devam edeceği anlamını taşır. Merkez Bankası'nın özellikle defansif bir hareket ve kriz göstergelerinin daha da yukarıya çıkmaması için özellikle 18 lira 80 kuruş civarında da beklediği görülüyor arkadaşlar. Fakat burada bizler için ve sizlerle de çoğu zaman beklentilerimiz içinde sunduğumuz 19 lira 50 kuruş civarındaki bir ana hedef bölgemiz var. 18.71'in üstünde kalmamızla birlikte bizler bu 19 lira 50 kuruş ana hedef bölgesine doğru şu an itibariyle kilitlenmiş durumdayız ve ilk kısadaki ana hedef bölgemiz dolar kurunda 19 lira 50 kuruş seviyesine doğru gidecek bir hareket olacak. Dolar kurunun yükselişleri politik nedenlerle de olabiliyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Tabii bunu durdurabilecek şu an için tek mekanizma Merkez Bankası olarak görülüyor. Merkez Bankası da 18 lira 80 kuruş üzerinde şu an için dolar kuruna izin vermiyor. Tabii bunu ben ilerleyen günlerde arkadaşlar devalüasyon sürecinin çok sert olmaması açısından ve herhangi bir fırtınalı duruma izin vermemek açısından dolar kurunu stabil bir şekilde Merkez Bankası kademeli bir şekilde yukarı yönlü bırakıp 19 lira 50 kuruş civarına doğru yön vereceğini düşünüyorum. Çünkü seçim öncesi hiçbir hükümet doların şu an itibariyle yüksek olmasını istemez. Cari açık tarafına baktığımız zaman ve Türkiye ekonomisinin ödemesi gereken kısa vadeli dış borç göstergelerine baktığımız zaman bu da bir yıl içerisindeki ödenmesi gereken dış borç miktarları biliyorsunuz arkadaşlar oldukça yüksek seviyelerde. Merkez Bankası rezervlerine baktığınız zaman da rezervlerin azlığı dikkat çekmekte. O yüzden 19.50 şu an için Merkez Bankası'nın
kısada doların gitmesi için izin vereceği bir alan olarak görülmekte. Reel efektif kur açısından enflasyona dayalı olarak dolar kuruna baktığımız zaman da orada bizler için arkadaşlar 20 lira 55 kuruş ikinci ana hedef bölgemiz olarak gözükmekte. Bu 20 lira 55 kuruş civarını sizlerle birlikte bir ana hedef bölgesi olarak takip edeceğiz. Bayrak formasyonlarına yakından baktığımız zaman görünüş açısından şu şekilde aynı bayrağa benzeyen bir formasyon şeklinde takip edilebilir ve dolar kurundaki bu formasyonun patlama bölgesinin şuradaki 18 lira 71 kuruş seviyesinden geçtiğini görüyoruz. Yani şurada artık 18.71 üzerinde bu formasyon çalışmaya başladı. O yüzden de ilk etap olarak her ne kadar da Merkez Bankası şurada 18 lira 80 kuruş civarlarında bu kuru tutmaya çalışsa da kısa vadeli bu formasyonun hedefi 19 lira 50 kuruştur. Bunu da ilk defa uzun zamandır kanalımızda biz dillendiriyoruz. Yakın zamanda bütün analistler de bunu zaten dillendirmeye başlayacaktır sevgili dostlarım. Tabii ondan sonra 19.50'de kalır mıyız? Şu an efektif reel kur açısından enflasyon orantılı dolar kuruna baktığımız zaman da bizleri 19.50 üzerinde 20.55 ve kademeli olarak 22 lira 73 kuruş seviyelerine doğru yukarı yönlü bir hareket bekleyecektir. 2023 yılı içerisindeki beklentilerim dahilinde yine dolar kurunda yukarı yönlü hareketin devam edeceği yönündeki beklentim mevcut. İç piyasaya baktığımız zaman biliyorsunuz bu dolar kuruyla ilgili özellikle şirketlerin istekleri var. Onlar da dolar kurunun 25 lira ile 30 lira arasına gelmesi gerektiğini, rekabet gücünün artması için bu fiyat aralığında olmasını gerektiğini düşünüyorlar. Şimdi bu aralık enflasyonist açıdan baktığımız zaman arkadaşlar evet 25 liralar seviyesi makul bir rakam gibi gözüküyor. Ama tabii bunun bir de halka yansıması tarafı var. Halka olumsuz yansıyacağı için bu kura şu an için izin verilmeyecektir diye de düşünen taraftayım. Yalnız kuru ne kadar fazla tutarsanız, ne kadar çok baskılarsanız bir ok gibi bu kur maalesef ki yukarı yönlü fırlayacaktır. Aylık bazda gene grafiğine baktığınız zaman arkadaşlar dolar kurunda burada direkt bir oluşumun varlığını sizler de göreceksiniz. Bayrak formasyonlarında anlattığım gibi bu aylık mumdaki hareketin yukarı yönlü hareketleriyle birlikte bizler sert bir şekilde bu dolar kurunda 22-23 liraları da görebiliriz. Tabi bu seçim öncesi mi olur? Dolar kurumuna dayanabilir mi? Veya Merkez Bankası bunu daha fazla tutabilir mi? Bunu da zaman içerisindeki kırılımlarla sizlerle birlikte takip edip izlemeye devam edeceğiz. Fakat şu an görünen makro biliyorsunuz göstergelere baktığımız zaman yukarı yönlü hareketin dolar kurunda devam edeceğini de söyleyebiliriz. Burada anlattıklarımız hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı alırken dikkatli olmanızda ve son kararı kendiniz vermenizde ve bir danışmana müracaat etmenizde oldukça önemli sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Kısaca sizlerle birlikte piyasayı biraz inceledik. Dolar kuru ile ilgili son durumu burada değerlendirmeye ve yorumlamaya çalıştık. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.